taban olarak dantelli tabanı tercih ettim. Daha şık bir görüntü elde etmek için. Kullandığınız tabanlıkların ikisi de aynı marka olursa iyi olur. Çünkü delik mesafeleri, delik sayıları falan aynı markada aynı olur. Farklı marka kullanırsanız denk getiremeyebilirsiniz. Birisi benim dantel tabanlık, diğeri normal altı deri olan tabanlıktan. Bu şekilde ikisini üst üste olarak kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ben 37-38 numaraya uygun öreceğim. İlk malzemem bu. Tığ olarak taban tığlarken 2 numara 2 milimetre kullanacağım. Üst kısmı örerken de 3 milimetre tığ kullanacağım. Çünkü kadife ip olduğu için biraz büyük numaralı tığ kullanmak gerekiyor. Kullanacağım ip, ben yumurcak tercih ettim. Kartopu yumurcak. Böyle tatlı bir pembe, renk kodu burada var. 768. Süsleme için de çiçeği yaptıktan sonra böyle incilerle ve ortasına da böyle bir boncukla süsleme yapmayı tercih ettim arkadaşlar. Siz dilerseniz sadece inciyle de süsleyebilirsiniz. İsterseniz direkt çiçeği yapıp da dikebilirsiniz. Öncelikle taban tığlamayla başlayalım isterseniz. Taban tığlarken şunun üzerinden göstereyim öncelikle. Burun kısmında 5 tane deliğe 3'er tane battım. Topuk kısmında da yine 5 tane deliğe 3'er tane battım. Tabanlığım İstanbul marka, delikler biraz yakın. O yüzden aradaki yerlerde çoğunlukla 2 olmasına rağmen 1, 2, 3, 4. Burada da yine 1, 2, 3, 4 tane yere bir tane battım. Diğer her yere de 2'şer tane battım. Sadece burun kısmındaki 5 delik ve topuk kısmındaki 5 delik hariç onlara 3'er tane batıyoruz arkadaşlar. Şimdi başlayalım isterseniz. Dantel kısım üste gelecek şekilde koyuyorum. Deri kısım da alta gelecek şekilde. Ben patiye başlarken çoğunlukla şu topuk kısmından başlıyorum arkadaşlar. Bir ilmek alıyorum ve şimdi topuk taban tığlamamıza başlıyorum. Birbirine denk geliyor zaten. Kadife ip olduğu için biraz tığlamakta zorlanabilirsiniz. Şöyle başlangıç yerine 2 tane ilmekle başlıyorum. Topuk diyorum. Taban tığlamayı bitirirken de bu deliğe bir tane daha battığımızda az önce dediğim gibi 3 tane tığlamış olacağız. 2 tane tığladık. 1 2 aynı yere batıyorum. 3. Siz isterseniz dantel tabanlık yoksa keçe tabanlık kullanabilirsiniz. Elinizde ne varsa, iç keçe olursa da yine yumuşacık güzel olur arkadaşlar. Bu şekilde biraz daha dantelle gösterişli oldu. 1 2 ve 3. Başlangıçtaki tepedeki deliğe 2 tane ilmek yaptım. Sonraki 2 taneye 3'er ilmek yaptım. Şimdi 2'şer tane ilmek yaparak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 tane deliğe 2'şer tığlama yaptım arkadaşlar. Şimdi bir tek bir çift 4 tane tek olacak kadar bir çift, bakın 1 2 3 4 5 2 tığlama yaptım. Şimdi bir tane tığladım. Yandaki deliğe 2, buna 1, buna 2, sıradakine 1, sonrakine 2, 1 2, bakalım sonrakine 1, bakın 1 2 3 4 tane delik, sadece birer tane olacak. Şimdi 2 tane tığlamayla devam edelim. Tepedeki 5 ilmeğe kadar 1 2 1 2
1 2 devam ediyoruz. Söylediğim gibi tepeye geldim arkadaşlar. Hep 2 tane tığlayarak. Sadece bahsettiğim 4 yerde bir tane tığladım. Şimdi tepede 1 2 3 4 5 taneye 3'er tane tığlama yapacağım. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 ve 3 tığlama yaptım. Bakın 1 2 3 4 5 tane 3 tığlama yaptım. Geri kalanları ikişer tığlayacağım. Sadece bakın şurada direkt tam karşısına denk gelen yerlerde 1 2 3 ve 4. Buralarda 1. Onun dışında her yer karşısına denk gelecek şekilde 2 2 2 2 2. O 4 yerde 1. Diğer yerlerde ikişer tane ve en son geleceğiz. 2 tane deliği 3 tığlama yapacağız. Tepedekini 2 yapmıştık. Bir tane de oraya yapıp tabanımızı tamamlayacağız arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Dediğim gibi başlangıçtaki deliğe de bir tane ilmek çıkarıyorum. Kaydırma tekniğiyle bağlıyorum arkadaşlar. 1 2 zincir çekiyorum ve artık tığımı bırakıyorum. Çünkü üst kısımda 3 mm tığ kullanacağım. Siz isterseniz ince uçlu tığ kullanabilirsiniz. Şimdi bu şekilde çeviriyorum. Tığımın önüne bir ip alıyorum. Her bir ilmeğin içinden bir tane olacak şekilde çakma trabzan yapıyorum. Tığımın önüne ip aldım. Normal bobetlerde iç kanattan alıyorduk ya, bu kadife ip zaten. Bunu da direkt şuradan geçiriyoruz arkadaşlar. Tığımızın önüne ip alıyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Tığımızın önüne ip alıyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Tığımızın önüne ip alıyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Başlangıç yerine gelinceye kadar arkadaşlar bu şekilde yapalım. Herhangi bir artırma yok. Bakın zaten ilmekler az çok belli. İlmeği şu şekilde içinden almamız yeterlidir. Bu şekilde hızlı bir şekilde sıra başına kadar gelelim, bağlayalım, sonra ön kısma geçeceğiz. Bakın. Kadife ip olduğu için zaten hızlı ilerliyor. Ama dikkat edin, iyi bir kadife ip kullanın. Yumurcak güzel. Şimdilik memnun kaldım. Sökmeniz gereken durumda çok sıkıntı çıkarabilir. Eğer çok kalitesiz, kötü kadife ip kullanırsanız. O yüzden kartopu yumurcak olabilir. Himalaya'nın Dolphin Baby'si var. Dolphin Baby'di galiba. O çok güzel. Bu şekilde arkadaşlar sıra başına kadar gelelim. Dediğim gibi tığı tek seferde çekiyorsunuz. Sıra başında tekrardan görüşürüz. Sıra sonuna kadar geldim. Sadece çakma trabzan yaparak kaydırma tekniğiyle ilk ilmeğimize bağlıyoruz. Ve burada ipimizi kırıyoruz arkadaşlar. İpimizi hemen, ilmek zaten kadife olduğu için ilmeklerin arasında kaybetmek de zor değil. Kaybediyoruz ve şimdi ön kısma geçiyoruz arkadaşlar. Bakın tabanımız bu şekilde oldu. Orta noktayı buluyoruz arkadaşlar. Ben şurayı buldum. Orta noktayı buluyoruz. Orta noktadan 9 ilmek sayıyoruz arkadaşlar. 9. ilmeğe tığımızı geçiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. ilmeğe tığımı geçiriyorum. Bu şekilde aldım. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atladım, 2 ilmek atladım, 3. ilmeğe nasıl göstereyim, bu şekilde göstereyim. Buraya bağladım 9. ilmek. 1 atladım, 2 atladım, 3. ilmeğe tığım ipimizi öne alarak arkadaşlar 3. ilmeğe şöyle bir kez
çakma trabzan yapıyorum. Tığımızın önüne tekrar ip alıyorum. Aynı yere bir kez daha çakma trabzan yapıyorum. İpimiz yine önde, tığımız arkada. Bir tane atlıyoruz. İkinciye geliyoruz. Bir çakma trabzan yapıyoruz. Tığımızın önüne yine ip alıyoruz. Tığ arkada, ip önde. Bir tane daha çakma trabzan yapıyoruz aynı yere. Tığımızın önüne ip aldık. İp önde, tığ arkada. Bir tane atladık ikinciye. Bir çakma trabzan yapıyoruz. İpi yine tığın önüne alıyoruz. Aynı yere ikinci bir çakma trabzan yapıyoruz. Tığımızın önüne ip aldık. Bir tane trabzan atladık. İkinci trabzandan bir ilmek çıkardık. Tığımızın önüne ip aldık. Aynı yere ikinci ilmeği çıkarıyoruz. Tığımızın önüne ip aldık. Bir ilmek atladık ikinciye. Bir ilmek yaptık. Tığımızın önüne ip aldık. Aynı yere ikinci ilmeği çıkardık. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olacak arkadaşlar. Tığımızın önüne ip aldık. Aynı yere bir tane atladık. İkinciye bir ilmek yapıyoruz. Bakın ip önde, tığ arkada. Bir ilmek yaptık. Yine ipi öne aldık, tığ arkada. Aynı yere bir tane daha ilmek yapıyoruz. Bir tane atlıyoruz, yanına bir sık iğne yapıyoruz. Bir tane atlıyoruz, ikinciye bir kaydırma yapıyoruz ve bu şekilde ön kısmını kurmuş olduk. Bakın, gösteremiyorum tam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ile başladık. Şimdi ipimizi genişletelim. İpimizi hep buradan bu tarafa doğru getireceğiz. O yüzden arkadaşlar ipimizi her seferinde bu şekilde düğüm atarak tabanlı içinden geçiriyoruz. Böyle. Şimdi ipimizi bu tarafa alıyoruz. Az önce başladığımız yerden 1, 2 ilmek atlayıp 3. ilmekten başlıyoruz. Tığımızı oraya geçirdik. Bakın, az önceki ilmeğimiz buraydı. 1, 2, 3.'den başlıyoruz. İpimizi buraya aldık. Şurayı içeriden yürüteceğiz arkadaşlar. Bir zincir çektik. Tığımızın önüne ip aldık. 1, 2, 3. ilmekten bir çakma trabzan yapıyoruz. Tığımızın önüne ip alıyoruz. Aynı yere ikinci bir ilmek çıkarıyoruz. Tığımızın önüne ip aldık. Şu iki tanenin ortasına bir ilmek yapıyoruz. Tığımızın önüne ip alıyoruz, yine aynı yere bir tane daha ilmek çıkarıyoruz. Tığımızın önüne ip alıyoruz. Şu iki tanenin ortasına arkadaşlar, bakın. İp önde, tığ arkada. Bu şekilde bir ip önde, tığ arkada, 2. Yine ip önde, bu iki tanenin ortasına bir ilmek aldık ve ikinci ilmek. Tığımızın önüne ip aldık. Yine iki tanenin ortasına bir ilmek çıkardık. Tığımızın önüne ip aldık. Aynı yere ikinci ilmeği çıkardık. Tığımızın önüne ip alıyoruz. Buraya bir ilmek, ikisinin tam ortasına. Tekrar ipi öne aldık. Aynı yere ikinci ilmek. Ve son. İp aldık tığımızın önüne. Bir ilmek, ip aldık tığımızın önüne. İkinci ilmeği yaptık. Hemen sıradaki ilmeğe bir sık iğne yapıyoruz. Bir tane atlıyoruz. İkinciye kaydırma yapıyoruz ve ilmeğimizi yine genişletiyoruz. Bu şekilde tabanımızı içinden geçiriyoruz. Her seferinde ipi kesip diğer tarafa geçmek daha zor olur arkadaşlar. O yüzden ben bu şekilde yapalım istiyorum. Şimdi karşı tarafa geçiyoruz. Yine 1, 2, 3. ilmeğe tığımızı geçirdik.
İpimizi oraya alıyoruz. Olabildiğince çekelim. Çok da sıkmayalım. Şimdi bir zincir çekelim arkadaşlar. Tığımızın önüne ip aldık. Şuraya bir ilmek, aynı yere ikinci ilmek. Tığımızın önüne ip aldık. 2 tanenin ortasına bir ilmek, tekrar tığımızın önüne ip aldık. Aynı yere ikinci ilmek. Tığımızın önüne ip aldık. Şöyle bakın. Şu 2 tanenin ortasına bir ilmek, ip aldık. Aynı yere ikinci ilmek. Tığımızın önüne ip aldık. Bir önceki 2 tanenin ilmeğin ortasına bir ilmek, ve aynı yere ikinci ilmek. İp önde, tığ arkada, bir ilmek ve 2 ilmek. İp önde, tığ arkada, yine 2 tanenin ortasından bir ilmek, ikinci ilmek. İp önde, tığ arkada, sıradaki 1 2. İp önde, tığ arkada. Şu bakın, son ilmeğimizi buraya yapıyoruz arkadaşlar. 1 2. Hemen sıradaki ilmeğimize bir sık iğne, bir tane atlıyoruz, ikinciye bir kaydırma ve ilmeğimizi genişletiyoruz. Bakın şekillenmeye başladı terliğimiz. İlmeğimizi genişletiyoruz bu şekilde. İpimizi bu tarafa alıyoruz. Bakın en son ilmek neydi? Burası. 1 2 3. ilmeğe tığımızı geçirdik. İpimizi alıyoruz. Şurayı da çok sıkmayalım. Çok gevşek de olmasın. İçinden ipimizi geçirdiğimiz için. Bir zincir çektik. Tığımızın önüne ip aldık. Şuraya bir ilmek. Tığımızın önüne ip aldık. 2 ilmek. Önüne ip aldık tığın. Buraya bir ilmek. Tığımızın önüne ip aldık. Aynı yere ikinci ilmek. Tığımızın önüne ip aldık. Sıradaki yer burası. Bir ilmek. Aynı yere ikinci ilmek. Bu şekilde. Burada 2 tane yapıyoruz ya. Bir sonraki sırada bu 2 2'nin arasına bir tane tekrardan modeli kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Bakın. Burası 2 ilmeğin arası. 1 2. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Tığımızın önüne ip aldık. Son ilmeğimiz buraya arkadaşlar. Bakın. Bir, iki. Hemen sıradaki ilmeğe bir sık iğne, bir tane atlıyoruz. İkinciye de bir kaydırma yapıyoruz ve ilmeği genişletiyoruz. Tabanı içinden geçiriyoruz. Bu şekilde. Bakın burası şekillendi arkadaşlar. Toplamda 1 2 3 4 12 sıra olacak kadar yapacağız arkadaşlar. 12 sıraya ulaşıncaya kadar hep aynı. Burada birleştirme yerinde bir sık iğne ile birleştiriyoruz. Bir tane atlayıp ikinciye kaydırma yapıyoruz. İpimizin içinden tabanımızı geçiriyoruz. Sonra ipi bu başa alıyoruz. Burada da 1 2 üçüncüye batıyoruz. İlmek alıyoruz. Tığımızı buraya alıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir zincir çektik. Tığımızın önüne ip aldık. Tığ arkada, ipimiz önde. Her zaman bakın başlangıç yeri burası. İlk ilmeklerimizi buraya yapıyoruz. 1 2. İkinci ilmeklerimiz bakın.
ikisinin ortası. Bu sırayı da beraber yapalım. Sonrasında siz toplam 12 sıra oluncaya kadar aynı düzende devam edin. 1 2 1 2. Bakın bu ipimizi de burada içinden yürütüyoruz arkadaşlar. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ve son ilmek her zaman için burada arkadaşlar. Bakın şuradan geliyor böyle buraya. 1 2. Hemen sıradaki ilmeğe bir sık iğne, bir tane atlıyoruz, ikinciye bir kaydırma yapıyoruz ve ilmeği genişletiyoruz. Terliğimizi içinden geçiriyoruz. Bakın baya şekillendi arkadaşlar. Şimdi yine buraya alalım. Buradan başlamıştık. Şimdi 1 2 3 1 2 3. ilmek, 3. ilmeğe ipimizi alıyoruz ve buradan sonra dediğim gibi arkadaşlar düzen hep aynı. Toplamda 1 2 3 4 5 7 sıra daha yapacağız. 12. sırayı da bitirdiğimizde hep beraber devam edelim isterseniz. Söylediğim gibi son sıraya geldim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. sıradayım. Şimdi tığımın önüne ip aldım. Bu sırayı da beraber tamamlayalım isterseniz. Bu 12. sıramız arkadaşlar. Terliğimizin sonuna geliyoruz zaten. Artık çok az bir işlemimiz kaldı. Aynı yere ikinci kez batayım. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Ben hala birinci yumaktayım arkadaşlar ip olarak. Hani çiçeğini yaptıktan sonra da yaparken de yeter mi bilmiyorum, bir şey diyemeyeceğim. Şimdi videonun sonunda beraber göreceğiz aslında yetip yetmediğini. Ama başka marka ip kullanırsanız durum değişebilir. Evet, sonuna geldik. Şimdi sıradaki ilmeğe bir sık iğne yaptık ve burada terliğimiz şimdi ön kısmı en azından tamam arkadaşlar. Böyle bir görüntüye ulaşmış olacaksınız. Şimdi bir sıra şuraya kadar topuk kısmında sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Her bir ilmeğin üzerine bir tane olacak şekilde sık iğne yaparak diğer uca ulaşalım. İlmeğin arasına da batabilirsiniz. O hiç sorun değil. Zaten kadife ip çok görünmüyor. Bu şekilde tığımızın önüne ip almadan ilerleyelim arkadaşlar. Böyle sık iğne yapıyoruz. Ve geldik terliğimizin bitiş noktasına, buraya. Şimdi şuraya bir kaydırma yapalım arkadaşlar.
Şimdi ön kısmı biraz daha sağlam dursun diye ön kısma kaydırma yapacağım. Şurayı geniş tutarak yapacağım. Yaklaştırayım isterseniz. Şurayı geniş tutacağım. Bakın şu ikisinin arasından şöyle ilmeği geçireceğim. Biraz geniş tutarak şöyle aralardan, sıkı tutmayın, sıkı olmasın arkadaşlar. Biraz daha böyle sabit, güzel dursun diye ben bu kaydırmayı yapıyorum bu şekilde. Modele kenar oyası gibi aslında ters sık iğne de güzel bir şık olabilir. Bir dahaki anlatımlarımızda onu da yapabiliriz. Bu şekilde kaydırma yapıyoruz. Dediğim gibi sakın buraları sıkı tutmayın. Çok büzüştürürsünüz terliğin ağız kısmını. Gevşek tutarak bu şekilde kaydırmamızı tamamlayalım. Buradaki kaydırmamızı da yapıyoruz. Şimdi az önce sık iğne yaptığımız yerlere de kaydırmayla devam edip şurada bitireceğiz arkadaşlar. Kaydırma yapıyoruz sadece. Sıra sonuna kadar kaydırmamızı yapalım. Kaydırmada sıra sonuna geldim. En sonuncuda ilmeği çıkarıp şöyle içeriden alıyorum. Burada bir zincir çekeyim ve ipimizi kırıyorum. Şöyle ilmek aralarından geçirerek ipimizi yok edelim. Evet, terliğimiz bu şekilde tamamlandı. Bakın. Bu yeni yaptığımız, bu benim daha önce yapmış olduğum. Şimdi çiçek aksesuarına geçelim isterseniz. Çiçek yapmak için arkadaşlar şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektik. Bir halka oluşturduk. Ben çiçeğimizi 6 yapraklı yapacağım. O yüzden bu halkanın içerisine 12 tane sık iğne doldurmak istiyorum. Siz 5 yapraklı çiçek yapmak isterseniz 10 tane sık iğne yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 sık iğne yaptım. Birinci ilmekle bağladım. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Tığımızın önüne bir kere ip alıyorum. Zincirin hemen dibine böyle uzun uzun tutalım arkadaşlar. Güzel büyük bir çiçeğimiz olsun. Bir tane ilmek aldım. Bir kez çektim. İkincisi tığımda kaldı. Tığımın önüne ip aldım. Aynı yerden ikinci ilmek aldım. 2 taneyi çektirdim. Bir tanesi tığda kaldı. Aynı yere üçüncü ilmek aldım. Bir kere çektirdim. İkincisi tığımda kaldı. Tığımın önüne ip alıyorum. Şimdi yandaki ilmeğe geçiyorum. 3 tane de oraya aynı işlemi yapacağım. 1 2 ve 3. Tek seferde çekiyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve sıradaki ilmeğe tığımızı batıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığımın önüne ip alıyorum. Aynı yere bir dolgu yaptım.
aynı yere tığımın önüne ip aldım. 2, tığımın önüne ip aldım. Aynı yere 3, tığımın önüne ip aldım. Ya hemen yanındaki ilmeğe 1, tığımın önüne ip aldım. Hemen o yanındaki ilmeğe aynı ilmeğe 2, tığımın önüne ip aldım. O aynı ilmeğe, ikinci ilmeğe 3 tane ilmek çıkardım. Tek seferde çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve yandaki ilmeğe sık iğne ile batıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Biraz gevşek tutuyorum dediğim gibi arkadaşlar. Şöyle şuralar daha büyük büyük dursun diye. Tığımın önüne bir ip aldım. Hemen zincirin dibine bir ilmek çıkardım. Tığımın önüne ip aldım. Aynı yere ikinci ilmeği çıkardım. Tığımın önüne ip aldım. Aynı yere üçüncü ilmeği çıkardım. Tığımın önüne ip aldım. Hemen yandaki ilmeğe, buraya da yine 3 tane ilmek çıkaracağım. 1, 2 ve 3 arkadaşlar. Hepsini tek seferde örüyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve yandaki ilmeğe bir tane batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımın önüne ip aldım. Zincirin dibine bir ilmek. Tığımın önüne ip aldım. Zincirin dibine ikinci ilmek. Tığımın önüne ip aldım. Aynı yere üçüncü ilmek. Tığımın önüne ip aldım. Yan taraftaki deliğe bir ilmek. Aynı yere ikinci ilmek ve aynı yere üçüncü ilmeği de alıyorum. Sonra hepsini tek seferde çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yandaki deliğe batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Zincirin dibine bir ilmek. Zincirin dibine yine ikinci ilmek. Tığımın önüne ip aldım. Üçüncü ilmek. Tığımın önüne ip alıyorum. Yandaki ilmek 1, aynı yere 2, aynı yere 3, sonra bu 6 tane ilmeği yine tek seferde çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yandaki ilmeğin üzerine battım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımın önüne ip aldım. Zincirin dibine bir ilmek, 2 ilmek ve 3 ilmek diyorum. Tığımın önüne ip alıyorum. Yandaki deliğe batıyorum. Bir ilmek, 2 ilmek, 3 ilmek ve 6 tane ilmeği tek seferde çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim ve burayı bağlıyorum. Şu şekilde ipimizi kırıyorum. İpimi çiçeğin içinde kaybedelim kolayca. Evet, çiçeğimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çiçeğimiz bu şekilde hazır oldu. Üzerine dediğim gibi siz inci dikebilirsiniz. Ama ben şu oval pembe boncuğumu dikmek istiyorum. O yüzden şöyle şu şekilde denk getireceğim. Böyle biraz daha ovalimsi duracak benim çiçeğim. Dikeceğim şeyden dolayı. Bu şekilde ipimi de bakın, benim çiçeğim dediğim gibi oval. İnci dikerseniz tam yuvarlak bir çiçek elde edersiniz. Dikerken elimi çekebilirim. Görüntüden çok özür diliyorum arkadaşlar. Burada ipim karıştı biraz. Ben polyester iplik kullanıyorum arkadaşlar. Şu oyalarda yapılan iplikler var ya.
daha sağlam olduğu için. Dikişte siz normal iplikte kullanabilirsiniz. Şimdi alt kısmından sabitleyeyim. Alt kısmı da sabitledikten sonra benim burada 6 tane çiçek yaprağım var ya. Her bir çiçeğin üstüne 2 tane denk gelecek şekilde küçük incilerden kullanıyorum. Böyle büyük boy inci değil bunlar. Bakın. Bir boy küçüğü normal incilere göre. Evet, aynı yerden bir kez daha geldim. Sağlam olsun. Evet, şimdi şuradan iğnemi geçireyim. İncilerin hepsini tek seferde dizeceğim arkadaşlar. Sonra aralardan sağlamlaştıracağım. 3. Dediğim gibi her bir çiçek yaprağına 2 tane gelecek şekilde 5. Toplam 12 tane inci kullanacağım. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Toplamda 12 tane inci kullanacağım. Şöyle bu şekilde çevireyim. Şimdi bunu dikerek tek tek aralardan dikerek sağlamlaştırmış olacağım arkadaşlar. Böyle görünmesine bakmayın. Siz isterseniz tek tek dikebilirsiniz ama ben zaten içinden birkaç tur geçeceğim arkadaşlar. Şöyle mesela 2 tane bunun önüne yerleştirdim. Yakınlaştırayım isterseniz. Evet. Bu şekilde dikiyorum. Böyle her bir çiçeğin önüne 2 inci gelecek şekilde. Tek tek dikmek belki daha kolay da gelebilir size. Artık kolayınıza nasıl geliyorsa onu yapın arkadaşlar. Evet. Bu şekilde oval şeklimizi tamamladık. Şöyle ben bir tur daha arkadaşlar tüm incilerin içerisinden geçmek istiyorum. Şöyle sağlam olsun iyice. Evet, incilerimizi sabitledik. Şimdi patiğimizi alalım. Pardon, patik demeye ağzım alışmış. Terliğimizi alalım. Bu şekilde yerleştirelim çiçeği tam ortamıza. Bir kanadı üstte kalacak şekilde. Dediğim gibi ben bu ortadaki boncuğumun şeklinden dolayı biraz ovalimsi şekil verdim. Siz yuvarlak dikebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi patiğimizi, patik diyorum yine, çiçeğimizi terliğimize dikelim. Evet, bu şekilde dikelim arkadaşlar. Bu şekilde sağlam olacak şekilde arkadaşlar dikin patiğinize, terliğinize.
Evet, sağlam bir şekilde diktik. Şimdi arkadan sabitleyelim. İpimizi de sağlamlaştırdım. Buradan kırıyorum arkadaşlar. Buyurun. Kusura bakmayın, tam rengi yansıtamadım. Kapak fotoğrafındaki gibi canlı ve tatlı aslında. Hava biraz bulutlu olduğu için renk tam net çıkmadı. Bu şekilde güzel, çok rahat, yumuşacık terliğimiz hazır arkadaşlar. Örecek olan herkese kolaylıklar diliyorum. Buyurun, bu şekilde. Örecek olan herkese kolaylıklar diliyorum. Yorumlarınızla, beğenilerinizle ve abone değilseniz abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Öğrenecek olan arkadaşlar olursa Instagram'da myhobom etiketiyle beni etiketlerseniz ben de size hikayelerimde yer veririm. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler.